Zaman. Kontrol edebileceğimizi sandığımız ancak her an parmaklarımızın arasından akıp giden o görünmez, dondurucu nehir. Peki bu nehrin akışını tamamen durdurmak, yüzyıllar boyunca hiç yaşlanmadan zamanın büküldüğü karanlık bir boşlukta uyumak mümkün müdür? Bugün Türkiye sınırları içerisinde, İzmir Selçuk'taki Panayır Dağı eteklerinde, Mersin Tarsus'ta, Kahramanmaraş'ta, Diyarbakır'da ve hatta sınırların ötesinde, Ürdün'de, insanlar aynı mistik mağaranın kendi topraklarında olduğunu iddia ediyor. Bu mağaraların karanlık dehlizlerinde zamanın tamamen durduğu o ebedi uykunun ardında aslında ne yatıyor? Bir inanç mucizesi mi? Yoksa insanlığın ortak hafızasına kazınmış, henüz çözülememiş kozmik bir zaman sapması olayı mı? Tarihin tozlu sayfalarını aralayıp Roma İmparatorluğu'nun dünyayı demirden bir pençe gibi kapladığı 3. yüzyılın ortalarına, Efes antik kentine gidiyoruz. İmparator Decius ya da dilden dile aktarılan adıyla Dakyanus, tahtından amansız bir ferman yayınlar. Herkes kadim Roma tanrılarına kurbanlar sunacak ve imparatorun ilahlığı önünde eğilecektir. Bu ferman, uymayanlar için bir ölüm fermanıdır. İnancından dönmeyenlerin kanı şehir meydanlarında akarken, saraydan yükselen bir grup soylu genç bu zorbalığa baş kaldırır. İmparatorun huzurunda cesaretle haykırırlar. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah diye tapmayız. İmparatorun verdiği kısa düşünme mühletinde onlar, sarayı, zenginliği ve ailelerini geride bırakıp üçüncü bir yolu seçerler. Kaçmak. Dağlara doğru amansız bir yürüyüş başlar. Yolda onlara sadık, kahverengi tüylü bir köpek katılır. İslami gelenekteki adıyla Kıtmir. Kıtmir, bu gençlerin kaderine ortak olacak ve yüzyıllar sürecek o sessiz bekleyişin nöbetçisi olacaktır. Sonunda bir dağ mağarasının ağzına varırlar. İçeri girdiklerinde ellerini semaya kaldırıp yalvarırlar. Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver de bulunduğumuz şu durumda kurtuluş ve doğruluğa ulaşmamızı kolaylaştır. Öfkeden çılgına dönen İmparator Decius mağarayı bulur. Gençleri diri diri gömmek için mağara girişinin devasa dairesel taşlarla kapatılmasını emreder. Ancak askerlerin arasındaki iki gizli Hristiyan, gençlerin isimlerini ve destansı hikayelerini kurşun levhalara kazıyarak o taşların arasına saklar. Hatıraları taşların dilsiz sessizliğine emanet edilmiştir. Yıllar yılları, yüzyıllar yüzyılları kovalar. Ve bir gün arazinin yeni sahibi o taş duvarı yıktırır. Gençler aniden uyanırlar. Sanki sadece bir gece ya da günün bir kısmı kadar uyuduklarını sanarak. İçlerinden birini Efes sokaklarına yiyecek alması için gönderirler. Ancak dışarıdaki dünya tamamen değişmiştir. İsa'nın adı açıkça anılmakta, inanç özgürce yaşanmaktadır. Fırından ekmek almak istediğinde cebindeki eski sikkeler dikkat çeker. İmparator Decius döneminin antik paraları. Halk onun bir define bulduğunu sanır ve yetkililere götürür. Böylece asırlar süren o gizemli uykunun mucizesi ortaya çıkar. Peki bu mucizevi zaman sapması anlatısı sadece bu bölgeye mi aittir? Akademik ve tarihsel araştırmalar bize sarsıcı bir gerçeği gösteriyor. Bu efsane aslında insanlığın ortak bilinçaltında binlerce yıldır yankılanan küresel bir arketiptir. İlk durağımız Britanya folkloru. Sisli İngiliz topraklarında efsanevi Kral Arthur ve sadık yuvarlak masa şövalyeleri mistik bir mağaranın derinliklerinde tam zırhlı halde derin bir uykuya yatmıştır. Bu anlatı 7 uyurlarla Mesih inancının bir karışımıdır. Krallığın en karanlık anında uyanıp halkı kurtaracak olan zamansız bir koruyucunun uykusudur. Daha da eskilere, felsefenin doğduğu topraklara, antik Yunan'a gidiyoruz. Giritli bilge Epimenides, kayıp bir koyunu ararken Zeus'a adanmış kutsal bir mağaraya girer. Ve orada tam cinayet gibi sessiz 57 yıl sürecek derin bir uykuya dalar. Uyandığında her şey değişmiştir, ancak kendisi hiç yaşlanmamıştır. Kasabasına döndüğünde Tanrı'nın lütfuna mazhar olmuş, kehanet sahibi bir aziz olarak karşılanır. Mağarada uyuyan ve kutsanan insan motifi, tarihte ilk kez bu Girit efsanesiyle somutlaşır.
Şimdi dünyanın öbür ucuna, Japonya'nın derin ve mistik sularına uzanalım. Genç balıkçı Urashima Taro, eziyet gören bir kaplumbağayı kurtarıp denize bırakır. Kaplumbağa aslında bir su ruhudur ve minnettarlık ifadesi olarak Taro'yu denizin altındaki ejderha sarayına, yani Jugo'ya davet eder. Taro bu büyüleyici sarayda sadece 3 gün geçirdiğini sanır. Ancak yeryüzüne döndüğünde dünyada tam 300 yılın akıp gittiğini dehşetle fark eder. Bu efsane, zamanın göreceli akışının Doğu mitolojisindeki en muazzam tasviridir. Ve hepsinden daha eski, insanlık tarihinin en büyük destanlarından biri. Antik Hindistan'ın Mahabharata destanı. Destanın Mahaprashana Parva, yani Büyük Göç bölümünde tüm dünyevi hırslarını ve krallıklarını geride bırakan 5 Pandava kardeşi ve eşleri Kutsal Meru Dağı'na doğru yürüyüşe geçerler. Krallıktan 6 kişi olarak ayrılan bu gruba dağ yolunda gizemli, dilsiz bir köpek katılır ve sayıları tam 7'ye ulaşır. Yol boyunca normal zamanın dışında akan zamansız bir süreç yaşanır. Dağın zirvesine yaklaştıkça karmalarının yükünü taşıyan kardeşler tek tek düşüp ölürken zirveye sadece en bilge kardeş ve o sadık köpek ulaşır. Köpeğin aslında kılık değiştirmiş Tanrı Dharma olduğu anlaşılır. Bu destansı yolculuk dünyevi arzulardan sıyrılıp inanç yoluyla zamansızlığa ve ilahi aydınlanmaya ulaşmanın sembolüdür. Farklı coğrafyalar, farklı tanrılar ve kültürler, ancak değişmeyen tek bir ortak payda. Bir mağarada ya da bilinmezlikte zamanın dışına çıkarak yüzyılları eriten yolcular. Bugün modern bilim bu fantastik efsanenin sınırlarını gerçeğe dönüştürmek üzere laboratuvarlarda çalışıyor. Tıpta kullanılan terapötik hipotermi, metabolizmayı yavaşlatarak hücre yaşlanmasını durduruyor. NASA ise Mars ve derin uzay yolculukları için sentetik torpor, yani insanlar için yapay kış uykusu teknolojisini geliştiriyor. Sarı karınlı dağ marmotlarının 8 aylık hibernasyon boyunca yaşlanmayı tamamen durdurabilmesi, biyolojik olarak zamanı dondurmanın kanıtıdır. Ve Einstein'ın izafiyet teorisi, hızlandıkça ya da devasa bir kütleye, bir kara deliğe yaklaştıkça zamanın fiziksel olarak bükülmesi ve yavaşlaması. Belki de efsaneler, geçmişte bir şekilde bu zaman sapmasını bizzat tecrübe etmiş insanların dillerinden dökülen fütüristik fısıltılardır. 7 uyurlar. İnsanlığın zamanı aşma, ölümden sonra dirilme ve bilinmeze duyduğu o bitmek bilmeyen kozmik merakının en kadim, en büyüleyici yansımasıdır. Tercih sizin. İster kutsal bir mucize, ister insanlığın zamana meydan okuyan o muazzam hayal gücü.